Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, önümüzde Kurban Bayramı var. Bu yüzden ben sizinle harika bir baklava çeşidi paylaştım. Evet, bugün sizinle yapılışı farklı ve inanın çok lezzetli, çok pratik bir tarif olan gazete baklavası tarifimi paylaştım. Tarifimizi yine en pratik haliyle hazırlamaya çalıştım. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 çay bardağı suyu, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağını ilave edelim. Daha sonra 2 yemek kaşığı, baklavamızın böyle daha çıtır olması için 2 yemek kaşığı sirkeyi, eğer sirke kullanmak istemezseniz, sirke evinizde yoksa limon suyu da kullanabilirsiniz. Ve 1 fiske tuzu da ilave ettikten sonra malzemelerimi güzelce karıştıralım. Evet, daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim sevgili arkadaşlarım. Her tarifimde söylüyorum, yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ben bu tarifimde 5 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde un kullandım. Bu arada kullanmış olduğum unun markası Efsane Baklavalık Böreklik un kullanıyorum. Çok soran arkadaşlarım var. Bunu da böylece söylemiş olayım. Hamurumuz yumuşak ama ele yapışmayacak şekilde yumuşak olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle biraz ağırlaştıktan sonra ben elimle yoğurmaya geçeceğim. Baklava hamurunu ne kadar uzun süre yoğurursanız o kadar özlü bir hamurunuz olur. Şöyle hamurumuzu katlayarak koparmadan yoğuralım. Tabii ben bu tarifimden gazete baklava hazırladım ama bu tariften istediğiniz baklava çeşidini hazırlayabilirsiniz. İnanın hepsi çok güzel olur. Evet, hamurumu toparladıktan sonra şöyle tezgahımın üzerinde de kısa bir süre yoğuracağım. Dediğim gibi baklava hamurunu ne kadar uzun süre yoğurursanız o kadar özlü, o kadar kıvamında olur. Daha sonra elimle toparlıyorum ve hamurlarımı gelişigüzel kesiyorum. Hamurumu eşit olacak şekilde 16 beze alacağım sevgili arkadaşlarım, ama daha küçük bezeler veya daha büyük bezeler de alabilirsiniz. Eğer hamur açma konusunda tecrübeniz yoksa biraz daha küçük bezeler de alabilirsiniz. Şöyle cevizden biraz daha büyük, yani mandalina büyüklükte diyebilirim. Böyle çok da küçük değil bezelerim. Tam bir tepsiye, yani orta boy bir tepsiye tam yetti bu malzemelerim sevgili arkadaşlarım. Eğer daha büyük tepsi kullanacaksanız, daha küçük tepsi kullanacaksanız böyle azar azar ama bütün malzemelerden eşit olacak şekilde azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz, ama kesinlikle sadece unundan çoğaltma veya eksiltme yapmayın. Ve daha sonra bezeleri bir tepsinin içerisine aldım. Üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapatalım ve sadece 10-15 dakika dinlendirmemiz yeterli. Bu arada ben de şerbetimi hazırlamaya geçeceğim. Uygun bir tencerenin içerisine 4 su bardağı şeker ve 4,5 su bardağı suyu alıyorum. İlk önce güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağımı açacağım ve orta ateşte veya kısık ateşte de olabilir ama yüksek ateşte olmasın, kaynamaya bırakacağım. Ve şerbetimiz kaynadıktan sonra ben orta ateşte, ama tencerenin kapağını da kapatalım. Ben 30-35 dakika daha kaynattım böyle kıvamını bulması için, ama eğer kısık ateşte kaynatıyorsanız bu 45-50 dakikada olabilir. Bakın böyle baloncukların böyle genişlemesinden veya bakın sevgili arkadaşlarım, tahta kaşığımın bu son damlacıklarından da şerbetimizin kıvamını anlayabiliriz. O son damlacıklar oldukça katı olması gerekiyor. Veya böyle tırnağınıza damlatın. Oradan da anlayabilirsiniz. Yani böyle su gibi akmasın. Ve son olarak şerbetimin içerisine çeyrek limon suyu sıktım ve kabuğu ile birlikte şerbetin içerisine bıraktım. Limon suyunu çok fazla kullanmayın. Çünkü ekşi olduğu zaman tatlının ayarını bozuyor. Yani bence lezzetini bozuyor. Ve şerbetimi soğumaya bıraktım. Çünkü bu tarifimde şerbetin soğuk olması gerekiyor.
Evet, dinlenen bezeleri şöyle tezgahın üzerine alıyorum. Arasına nişasta serperek üzerlerine bastırıyorum. Bu şekilde inanın işimiz çok daha kolay oluyor. Ben hamur açmak için sadece nişasta kullanıyorum. İçerisine un ilave etmiyorum. Daha sonra bezelerime merdane vuracağım. Daha doğrusu ben merdane kullanmayı bir türlü sevemedim. Şöyle oklavamla birazcık servis tabağı büyüklüğünde büyüteceğim. Çok fazla büyütmenize hiç gerek yok. Tabi bu işlemi siz dilerseniz bir merdane ile de yapabilirsiniz. Daha sonra açmış olduğum hamurlarımı tepsinin içerisine yerleştireceğim. Ama arasına böyle çok az nişasta serpiyorum. Ve burada birazcık uzun süre dinlendirmemiz gerekiyor. Ben 40-45 dakika kadar dinlendirdim ama aslında en aşağı 1 saat. Aslında hamurun içerisine süt kullandığımız için süt hamurda toplama yapabiliyor. Yani sütlü hamuru açmak bence biraz daha zor. O yüzden bu 3-4 saatli olabilir. Hatta bu tarifi akşamdan yoğurup sabah da açabilirsiniz. Bence çok daha kolay olur. Evet, hamurların üzerini böyle sıkı bir şekilde kapatıyorum. Dediğim gibi en aşağı 1 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Benim zamanım olmadığı için 40-45 dakika gibi bir süre dinlendirdim. Yani daha uzun bir süre dinlendirseydim eğer hamurum çok daha güzel açılacaktı. Ve 2 tane bezemi tezgahın üzerine alıyorum. Yine arasına nişasta serptim. Birazcık ilk etapta fazla nişasta kullanıyorum. Çünkü hamuru açarken gerekmediği sürece, yani çok böyle yapışma olmadığı sürece nişasta kullanmayacağım. Daha sonra küçük oklavam ile bakın görmüş olduğunuz gibi hamurumu sararak çok da aslında kolay bir şekilde büyüdü bence. Çok kısa bir süre dinlendirmeme rağmen beni çok fazla yormadı. Ara ara ikisini bir oklavama sarıyorum. Bazen teker teker sarıyorum. Yani hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Hamurunuzu büyütebildiğiniz kadar büyütün sevgili arkadaşlarım. Baklava hamuru ne kadar ince olursa o kadar çıtır olur bence. Bence baklava yapmanın en püf noktası baklavanın şerbeti ve baklavayı pişirme süresi. Baklavasının şerbeti böyle su gibi olduğu zaman veya baklavanızı az pişirdiği zaman bence yumuşama yapıyor. Bu yüzden tarifin sadece hamurunu değil veya sadece açma kısmını veya sadece şekil verme kısmını değil. Bence tariflerinizin her aşamasını eğer yapacaksanız, tarifi uygulayacaksanız bence her aşamasını dikkatli bir şekilde izlemelisiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Böylece ben de eksiklerimi tamamlamış olurum. Ayrıca yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kısacık bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlarım, tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz sohbet ederken ben de hamurumu açmış oldum. Şöyle son kez bir daha hamurumuzu açalım. Oldukça incecik hamurumuz oldu. Gerçekten bence çok güzel oldu. Ve şöyle bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Böyle tül gibi oldu. Hiç nişasta kalmadı. Evet, şöyle hamurumu bir düzelttikten sonra oklavama sık olmayacak bir şekilde saracağım. Burada çok fazla sıkı sarmayalım sevgili arkadaşlarım. Çünkü hamurda zaten çok incecik açtığımız için yapışma olabilir, yırtılma olabilir. Ben şöyle 2 tane yağlı kağıdımı böyle biraz üst üste gelecek şekilde birleştirdim. Ve bakın bu şekilde hamurumu açıyorum. Çok dikkatli bir şekilde hamurumu açıyorum. Dediğim gibi çok ince olduğu için hamurumuz böyle ufak tefek yapışma olabilir ama görmüş olduğunuz gibi
Çok fazla bir yapışma veya yırtılma olmadı. Daha sonra kenarının o ince gelen yerlerini kesiyorum. Ben üzerine yerleştiriyorum. Özellikle kenar kısımları birazcık ince kalabiliyor. Özellikle kenarlarına yerleştiriyorum ama dilerseniz bu kenarlarından çıkan hamurla küçük bir tepsiyle de baklava hazırlayabilirsiniz. Bence güzel olur. İç harcı olarak ben ceviz içi kullandım. Toplamda 350 gram kadar ceviz içi kullandım. Tabii siz damak zevkinize göre biraz daha azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Şöyle ilk önce fazlaca ortasına yerleştiriyorum. Kenarlarına da birazcık serpiyorum. Ve bakın sevgili arkadaşlarım. Şöyle yağlı kağıdımın tek tarafını elimle tutuyorum ve gerçekten bu kadar basit yani bu şekli yapmak. Gerçekten sizce de çok pratik değil mi? Bence denenmeye değer bir tarif. Görüntüsü zaten çok güzel. Lezzetini hiç anlatamam. Kesinlikle denemelisiniz. Ve şöyle 3 parmak genişliğinde hamurumu kesiyorum. Tabi biraz daha uzunca yapan arkadaşlarım da var. Nasıl seviyorsanız her videomda söylüyorum. Göz zevkinize veya damak zevkinize göre ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Şöyle dikkatli bir şekilde fırın tepsime yerleştiriyorum. Bakar mısınız? Gerçekten bence çok güzel oldu. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde büyüttüm, yerleştirdim. Ve üzerine sos olarak ben 200 gram tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Ama bu sosumuz kesinlikle kaynar olmasın, ılık olabilir veya soğuk olabilir. Ve baklavalarımızın her tarafına değecek şekilde şöyle üzerine döküyorum. Ve hiçbir yerinin kuru kalmaması için şöyle fırçayla da son kez sürdüm. Ve önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında ben 45-50 dakika gibi bir sürede pişirdim. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir sevgili arkadaşlarım. Ama şunu hemen belirtmek istiyorum. Baklavanın yüzeyi böyle börek gibi kıpkırmızı olmaz. Bakmayın şu anda kıpkırmızı göründüğüne. Biraz ışıklardan dolayı böyle görünüyor. Evet, baklavalarımız pişti. Ve ilk sıcağı gittikten sonra demeyelim de biraz daha ılık oldu. Şerbetimiz ise buz gibi. Tabii bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Şöyle her tarafına değecek şekilde şerbeti döküyorum. Ve sevgili arkadaşlarım, şerbetin kıvamı oldukça katı. Bakın ilk başta sanki böyle çok sulu gibi, yani şerbeti çok fazla gibi gelecek ama en az 1 saat dinlendirelim. Hatta bir gece dinlendirirsek veya 3-4 saat dinlendirirsek daha çok kıvamını bulacaktır. Daha güzel olacaktır. Ben 1 saatin sonunda bakın görüntüsü bu şekilde. Gerçekten görüntüsü çok güzel. İnanın çok lezzetli bir tarif. Birazcık tepsinin dibinde şerbet kaldı. Dediğim gibi birkaç saat sonra tamamen çekmiş olacak. Evet. Ve şöyle baklavamızın iç kıvamını, o iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Dışı çıtır çıtır, içerisi çok lezzetli bir baklava çeşitimiz oldu. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.